calling him so much of the time. So we try to point out behaviors like this that she does that are hurting her and hurting her life because of the schema. Şemanın adını koyduktan sonra şemanın kişiye nasıl davranışlar yaptırdığının bir listesine bakıyoruz. Mesela işte eşi bir toplantıya gittiği zaman 10 dakikada bir onu telefonla arıyor diyelim ki. Ve bu 10 dakikada bir aramak eş tarafından tabii çok mutlulukla karşılanmıyor. Ve daha sonra daha da kızıyor. Kızgınlığı zaten hastamızın daha da kendini terk edilmiş hissetmesine neden oluyor. İkinci aşamada, birinci aşama etiketleme dedik. İkinci aşamada şemanın hastamıza yaptırdığı davranışların bir listesini çıkartıyoruz. İşte eşini 10 dakikada bir aramak olabilir. Her türlü işte iş gezisinde sorun çıkarmak olabilir evde. Yani ve bu davranışlar aslında kişiyi yaralamaktadır. Onu ortaya koyuyoruz. Hurting her. Yes. And then we'll try to teach her a different way to react in the situation instead of calling him. Like, what else could you do besides calling your husband every hour when you start to feel the abandonment? So we'll start to teach her different things she can do instead of calling him all the time. İkinci aşama olarak da o biz işte 10 dakika yalnız kaldığında kocasını aramak dışında başka neler yapabilirdiğinin peşinde koşuyoruz. Yani alternatif olarak başka neler yapabilirdiği seans içinde konuşuyoruz. Yes. So there are many things. Maybe we would ask her to call a friend. We could teach her to develop a hobby that she could do when she's alone, so she's not so frightened. Sometimes we can get a pet, so she's not so afraid. And we can tell her to remind herself that he's not really gone forever. He's only gone for a day or two, and he'll come back. So there are many things we can help the patient, but they need to use it right when they're in the situation, when the scheme has been triggered. Seans sırasında şema tetiklendiği zaman, yani terk edilme şemasının olumsuz duygular ortaya çıktığı zaman yapabileceği pek çok şeyi seansta ona öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu bir evcil hayvan almaktan bir hobi geliştirmeye ya da başka bir arkadaş aramaya, kocası yerine olabilir. Ve en önemlisi de kendi kendine hani bunun gerçek bir terk edilme olmadığını, bir gün sonra ya da işte 2 gün sonra eşinin tekrar geri döneceğini tekrarlamasını istiyoruz. Yani kendi iç diyaloglarını geliştirmeye çalışıyoruz. Yani telkin mi bu? Telkin kesinlikle değil. Telkinde şey vardır, hipnoza sokarsınız kişiyi ve hani onun inanmadığı şeyler söyleyebilirsiniz. Kişinin kendi kendini telkini derler ya. Bu öyle bir şey mi? He's asking, it is self-suggestion. I wouldn't say it's self-suggestion because we're teaching them normal things that other people do. So it's not hypnosis. It's really just teaching someone behaviors or skills that other people already have, but that they don't have. So I don't think it's so much self-suggestion as re-educating them in how to deal with being alone. Çok önemli. Telkini yerine yeniden öğretmek. Başka insanların öğrenmiş olduğu davranışları biz de seans aracılığıyla tekrar öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu bir öğrenme süreci. Telkinde çok öğrenmeden bahsedemediğimiz için mesela hipnozda hani artık sigara içmeyeceksin gibi açık bir telkin. Yani bu hipnozdaki telkinden çok farklı bir şey. Bu yeniden öğrenme süreci. Sonra bunu da yaptık. And then we did something in the session which is calling a friend or making a hobby. Yes. And sometimes the patient can even call us, the therapist, when they're feeling very upset, and I'll help the patient and talk to them on the phone and say there's nothing to worry about, your husband will be back soon, and what can you do now so that you're not all by yourself? So I'll help her when she calls on the phone in between sessions. Maybe this is called reparenting? Right, yes, sure. Okay. Yeah, right. Okay. Limited reparenting. Limited, of course. Şimdi burada şema terapinin çok önemli bir kavramı devreye giriyor. Sınırlı yeniden ebeveynlik. Terapistin bir görevi var şema terapide. Yani işte eşinin olmadığı dönemde belki hastamız terapistini arıyor ve eşinin tekrar geri geleceğini, korkması için bir neden olmadığını terapist tekrar öğretmeye çalışıyor telefonda. Yani bir ebeveyn gibi neredeyse ama tabii ki terapinin etik sınırları içinde ve sınırlarını bilerek. Yani burada reparenting kavramı, yeniden ebeveynlikle de aynı zamanda hastamızı destekliyoruz ve yeniden bu öğrenme sürecinde hani daha aktif bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunlar hep karşılıklı görüşerek mi oluyor? Şema terapi yani sohbetle mi oluyor yoksa biraz önce hipnoz falan dediniz. Alakası var mı hipnoz? He's asking what is the format of the
interview session. of the session. Is it like always talking? Well, I would say some of the session is talking. Some of it is we'll do a role play with two chairs, and we'll have the patient maybe have a role play with her husband, but it's imaginary because the husband's not really there. Sometimes we have them do images and pictures in their mind, and we will come into their image, and she could get an image of herself all alone, and I could come into the image with her while she's alone. So it's not just talking, it's also recreating life situations and doing imagery work. Sadece konuşma değil, aynı zamanda bazı hayat durumlarını tekrar seans içinde yaratmak. Mesela role playing yapmak. İşte onu terk etmiş eski bir ebeveynle mesela terapist onun rolüne girebilir. Hastamız ona karşı duygularını anlatabilir. Ve özellikle görselleştirme çalışmaları. Ve bu çok enteresan bir şey. Sadece gidin bir yeri görselleştirin gibi değil. Bazen beni de o görüntünün içine koy diye terapist görüntünün içine girip orada mesela konuşulamayan çok saldırgan, çok agresif bir babayla mesela ara roller üstlenebiliyor. Yani sadece konuşarak değil, seans içinde şemaları tetikleyerek, duyguları, especially emotions, especially evoking emotions, Yes, right. bu türlü uygulamalar da var. Yani ama yani format karşılıklı oturma şeklinde. Birisinin yattığı, uyuduğu. It's never been a format like Filmlerdeki someone is gibi mi? sleeping or No, it's not. The person's awake. always Koltukta awake. yatma var mı? No, No lying. lying down, no. Evet. Yes. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Yalnız kısa bir ara vermeden gelen çok sayıda SMS var. Bunlardan bir tanesi de diyor ki bu şema terapi sempozyumu 10-12 Aralık'ta düzenleme kurulu başkanlığında siz yapıyorsunuz. Bu tüm psikologlara ve psikiyatristlere açık mı? Yoksa siz belli bir seçme grup mu çağırdınız? Yani ruhsal sağlıkla, sorry, I'll translate Sure, it yeah, first. It's about the symposium, symposium, yeah, to yeah. whom we are giving Sure. the Oh, yes, symposium. you can. It's bu şeyle ilgili, yani ruhsal sağlık uzmanlarıyla ilgili, yani sosyal çalışmacılar Evet da ama olabilir. şimdi televizyonda psikiyatri izlerken bir hemşireleri de psikolog olabilir. duydu ya da bir psikiyatrist duydu. Yani Katılabilir mi? bu konuyla ilgili her türlü ruhsal uzmanı kabul ediyoruz. Yani Evet. psikolog, Saat psikiyatrist. kaçta nerede başlıyor diyorlar da onun için bir kez daha sizden duyalım. Cuma günü başlıyor, yarın başlıyor. Sabah 9'da başlıyor. Ve pazar akşamı 5'e kadar sürüyor. Cuma, cumartesi, pazar sabah 9-9.30 gibi 9.30'da. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde İstanbul'da, Evet, İstanbul'da. başlıyor. Ve isteyen gelip kaydını yaptırıp Evet, Jeffrey Young'ı dinleyebiliyor. evet, evet. Ve tüm uzmanlara açık. Ruh sağlığıyla uğraşan yani Ruh sağlığı psikologlara ilgili ve psikiyatristlere açık. Rehber Ama halka danışmanlara, açık değil. rehber öğretmenlere. Evet, rehber yani halka öğretmenlere. biraz ağır gelebilir. Ağır gelir. Yani, Dili bile ağır it's gelir. not for the public. No, it's not No. public. Although we do sometimes, in New York, sometimes we will do workshops for the public. But most, when I go to other countries, usually it's for professionals who are going to work, who will be treating patients. But I do teach workshops for the public. But this is not this institute. New York'ta halka yönelik sempozyumlar da yapılıyor fakat bu o değil. Bugünkü bu daha uzmanlara. profesyonel bir şey Evet. olacak. Ara vermem lazım ama ya biz çok uzaktayız, gelemeyeceğiz diyenler bunu herhangi bir internet sitesinden bulabilirler mi bu sempozyumla ilgili detayları? For the people who cannot able to attend the yes. symposium, they can find www.schematherapy yani schematherapy.com Jeffrey Young'ın İnternet sitesi. enstitüsünün sitesi. Onu da şimdi arada yazalım, ekranda verelim. Evet ve www.psikonet.com. Psikonet.com'dan da sizin aracılığınızla ulaşabilir. Orada şema terapi ile ilgili oldukça yüklü materyal var. Oraya ulaşabilir. And also soon we'll be translating the book for the general public into Yeah. into Turkish. Jeffrey Young'ın public yani halk